Herkese merhabalar, bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. FIBOBOL YouTube kanalından bir başka eğitim videosu ile daha birlikteyiz. Biliyorsunuz kanalımızın konseptlerinden bir tanesi de eğitim videoları ve şu an yanlış hatırlamıyorsam 19 tane ücretsiz eğitim videosu kanalımızda mevcut. Eğitimle ilgilenenler, kendilerini geliştirmek isteyenler bu ücretsiz videolara erişim sağlayabilirler. Kanalımızın oynatma listelerinde hepsi sıralı halde duruyor. İşte bunlara bir yenisini daha eklemek istedim. Uzun zamandan beri bir eğitim videosu yapmıyordum. Ve yine işte Telegram grubumuzdan, arkadaşlarımızdan gelen istekler doğrultusunda artık bu videoyu yapmaya karar verdim. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi videomuzun birinci bölümünde kademeli alış nedir veya alım da diyebiliriz. Kademeli alış nedir? Nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Bunların üzerinde duracağız. Ve aynı zamanda şunu da anlatacağım sizlere. Piyasada çok fazla bir bilgi kirliliği var, bir yanlış yönlendirme var. Aynı zamanda kademeli alım nedir anlatırken kademeli alım ne değildir'i de anlatmış olacağım sizlere. Çok önemli bir konudur. Yani açık konuşayım. Yatırım ufkunuzu değiştirecek, sizi bambaşka bir yatırım yapacak, yatırımcı haline dönüştürecek ve hatalı kararlar vermekten kurtaracak. İşte yine küçük yatırımcının sıklıkla karşılaştığı içeride kalma, tırnak içerisinde içeride kalma konusundan sizleri kurtaracak. Tepeden hisse alma konusundan sizleri kurtaracak. Bir plan program dahilinde yatırım yapma imkanını sizlere sunacak. Spontane, gelişi güzel, rastgele, ne diyelim maliyet düşürme adı altında yeniden maliyetlenmenizi engelleyecek bir stratejidir bu. O yüzden lütfen bu videoyu çok dikkatli dinleyiniz. Bu videoyu her saniyesini çok dikkatli dinlemeniz sizlerin menfaatinedir. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Başlıyoruz. Kademeli alım stratejisinin mantığını anlamadan önce aslında birçoğumuzun yanlış yaptığı belirli konular var değerli arkadaşlar. Bunları şu an başlıklar halinde sıraladım. Önce bir bunlara göz gezdirelim ki kafanızda anlatmak istediğim şeyin temel yapıları otursun. Bunun için bunlara göz gezdirelim. Bir kere en büyük yapılan hatalardan bir tanesi tabii bu yatırımcılığa giriyor aslında ama yatırımcılıkta yapılmaması gereken konulara giriyor ama yine de bir değinmek istiyorum konuya girmeden önce. Birincisi rastgele bir alım yapmayacaksınız. Kulaktan dolma bilgilerle, birilerinin tavsiyesiyle veya bir hissenin bir bilançosu sadece bilançosu hoşunuza gitti diye veya bir sempati duyuyorsunuz diye rastgele gözü kapalı bir şekilde alım yapmayacaksınız. Bu birinci kural. İkincisi planlı alım yapacaksınız. Alım yapmadan önce planınız belli olacak, programınız belli olacak. Üçüncüsü alım yapmadan önce hissenin önce bir yapısını anlamanız lazım. Hisse bir yükseliş trendinde mi, bir düşüş trendinde mi, bir düzeltme döneminde mi, yeni bir tepe yapmış mı, daha gideri var mı? Acaba hisse değerleme yöntemine göre ucuz mu, pahalı mı? Bilançosu yaklaşıyor, örnek vereyim. Bilançosu nasıl gelecek? Gibi konularla ilgili ön bir hazırlık yapacaksınız. Yani hissenin yapısını anlayacaksınız. Devamında da hissenin geçmişini kontrol edeceksiniz. Hissenin geçmiş hareketlerinde herhangi bir manipülasyon var mı? Herhangi bir küçük yatırımcıyı içeride bırakacak bazı operasyonlar olmuş mu hissede? Buna bakacaksınız. Çok önemli bir konudur bu. Hisse seçimini aslında nasıl yapmanız gerektiği konusuna da giriyor bu. Bakın birçok aslında kıymetli bilgiyi şu anda sizlerle paylaşıyorum. Aslında her birinizin de bildiği ama uygulamaya geçirmekte zorlandığı bilgiler bunlar. İşte bu video tam da bunları nasıl uygulamaya geçireceğinizi biraz daha somutlaştırılmış halini sizlere verecek. Dördüncüsü alım yapmadan önce o hisse için bütçeniz belli olsun. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Örneğin yatırım için örnek verelim tamamen 500.000 TL paranız var. Ve siz hisse alım satımı yapıyorsunuz. Zaten daha önceki alım satımlarınız da rastgele olmuş. Ve o rastgele alım satımlar sonucunda bir 50.000 TL kalmış. Alım yapmadan önce o hisse için bütçe 50.000 TL ise 50.000 TL olarak kalmalı. O 50.000 TL'yi 100.000 TL'ye de çıkarmayacaksınız. O 50.000 TL'yi 20.000 TL'ye de düşürmeyeceksiniz. Alım yapmadan önce kafanızda kabaca bu miktar belli olmalı. Beşincisi bütçenizi böleceksiniz. Yani o hisse için ayırdığınız bütçeyi böleceksiniz. Bütçenizi en az 4'e böleceksiniz. Birazdan bunların somut örneklerini vereceğim sizlere grafiklerde. O zaman daha iyi kafanıza oturacak.
Örneğin Teknosa hissesi almayı düşünüyorsunuz ve bu hisse için 100.000 TL'ye ayırdınız. 100.000 TL'yi direkt tek bir günde, tek bir emirle, tek bir işlemle işte 100.000 TL'lik Teknosa lotu almayacaksınız. 100.000 TL'yi 25.000, 25.000, 25.000, 25.000 olacak şekilde en az 4 parçaya böleceksiniz. Ve birinci alımınızı karar verdikten sonra, almaya karar verdim ben bunu, evet alacağım dedikten sonra birinci alımınızı işte bu dörde böldüğünüz parçaların bir tanesiyle, yani 25.000 TL ile yapacaksınız. Burası çok önemli bir konu. Altıncısı, alım için acele etmeyeceksiniz. Sakin kalacaksınız. Piyasa bir yere kaçmıyor. Fırsatlar bir yere kaçmıyor. Alım için bu hisse uçuyor, kaçıyor. Bak gördün mü, ben almayı düşünüyordum. %5 yükselmiş. Hadi bir daha hemen ben şimdi alayım deyip bir aceleci şekilde alım yapmayacaksınız. Bu da çok önemli bir konu. Bakın şimdi 7. madde ile 6. madde aslında birbirini tamamlayacak. 7. maddede ise destek seviyelerinden alım yapın. Yani aslında bu 7. madde biraz daha detay bir konu. Yani teknik analiz itibariyle en azından teknik analiz itibariyle güzel bir yerde alım yapın. Yani bu da demek oluyor ki almak istediğiniz bir hisse senedi destek seviyesine inmeden alım yapmayacaksınız. Yeni tepeler yapabilir, yeni kırılımlar yapabilir ama o kırılımları yaptıktan sonra düzeltmesini tamamlasın, bir destek seviyesine insin, ondan sonra o hisse senedinde alım yapmanız gerekecek. Birazdan somut örneklerle devam edeceğiz. Kabaca lütfen bu mantığı, özellikle şurada sıraladığım maddeleri bir özümsemenizi istiyorum. Üzerinde, hatta mümkünse bu da yine sizin menfaatinize, burada yazan maddelerin üzerinde bir miktar, artık sizin düşünme stilinize bağlı bu. Gözlerinizi kapatarak mı düşünürsünüz? Veya böyle sessiz bir ortamda meditasyon gibi mi düşünürsünüz? Veya bazıları düşünmek için genelde yürümeyi tercih eder. Bazıları müzik dinlemeyi tercih eder, bilemiyorum. Ama burada yazılan maddeleri lütfen kendi trade mantığınıza göre, kendi yatırım mantığınıza göre ve yaptığınız hataları da göz önüne alarak bu maddeleri bir özümsemenizi istiyorum. Ondan sonra diğer aşamaya geçelim ve emin olun bunları özümsediğiniz zaman diğer aşamaya geçtiğinizde yepyeni bir ufuk kazanacaksınız. Şimdi devam edelim. İlk örneğimizle başlayalım. Tabii ben şu an biraz daha konuya uygun bir örnek belirledim. Aynı işte geçen videomda bahsettiğim gibi indikatörleri daha başarılı göstermek için en iyi çalışan yerleri alıyorlar demiştim ya. Ben de şu an böyle yaptım ama konuyu daha iyi anlamanız için böyle yaptım. Gerekirse farklı örneklerle devam ederiz. Şimdi Turex Turizm Taşımacılık AŞ, Turex koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedinin ne zamanına gittik? 28 Mart 2023'e gittik. Yani hemen hemen bir sene kadar geriye gittik. Şimdi bunda örnek vereyim. Tabii temel analizini yaptım. Güzel bir bilanço gelmiş veya bekleniyor. Hissede işte çeşitli yöntemlere göre daha da gideceğini düşünüyorum. Hoşuma giden bir hisse, takip ediyorum diyelim. Bunu örnek olarak veriyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ve bir alım kararı verdim bu hissede ben. Yine kısaca bir teknik analizini yaptım. Ne dedim? İşte buradan red yemiş, böyle olmuş. Hani bunları biraz hızlı geçeceğim örnek olması için. İşte burada bir blok yapımız var. Blok yapısına temas gelmiş. Neyle beraber? İşte şu mumla beraber blok yapısına bir temas gelmiş. Temastan sonra direkt alıcılarla buluşmuş. Yukarı doğru bir boşluk atmış ve şu anda yukarı doğru bir ivmelenmiş diye görüyorum ben bunu. Destek seviyesine inmiş. Destek seviyesinden bir tepki bulmuş ve şu anda yukarı doğru hareketine başlıyor gibi düşünüyorum ve dediğim gibi hani bunu tamamen örnek olarak verdim. Daha da fazla gideceğini, ilerleyeceğini düşündüğüm bir hisse senedi olduğunu da düşünerek bu kararı verdiğimi farz edelim. Bir alım yapma kararım var benim bu hisseyle ilgili. Benim ne dedim? Bu hisseye girmeden önce bu hissede ne kadar yatırım yapacağım belli. Bu hissenin benim bütçemin yüzde kaçını oluşturacağı belli. Tabii bunun da farklı örnekleri var. Birebir VIP'de birebir görüştüğümüz arkadaşlarımıza sık sık anlattım ben bunları. Çok iyi biliyorlar bu konuyu ve böyle yaptığımızdan beri kar elde ediyorlar, onu da söyleyeyim. Örneğin 1 milyon TL'nin işte genel bütçem var. 100.000 TL'de Turex hissesine ayırdım. 100.000 TL benim bu hisse için ayırdığım para. Bu 100.000 TL 110.000 TL'de olmayacak. Bu 100.000 TL 90.000 TL'de olmayacak arkadaşlar. 100.000 TL benim riske ettiğim para bu hisse için 100.000 TL. Ve ben bu 100.000 TL'nin aslına bakarsanız işin özü bu. Ben bu 100.000 TL'nin tamamını da kaybedebilirim. Bu da bir ihtimaldir maalesef. Başlı başına bir para riske ediyorum aslında. Özellikle kaldıraçlı işlemlerde. Her neyse.
Şimdi 100.000 TL benim bu hisse için ayırdığım bütçe. Bakın siz de en azından bakın. Bu hafta bunu deneyebilirsiniz. Böyle bir deneme yapabilirsiniz. 100.000 ne yapmayın ama 10.000 ne yapabilirsiniz mesela. Bütçe mesela. Bu hisse için ayırdığım bütçe bu. Peki 100.000 TL ne dedik? En az 4'e böleceğiz. Yani her bir kademe benim için ne olacak? 25.000 TL'den 4 kademe olacak. Bu arada 4'e minimum 4 dedim. 5 olabilir ama hani 6-7 olması da biraz da o zaman kafalarda soru işareti bırakabilir. Bakın şimdi her bir alım için 25.000 TL ben şu anda bu hisse senedine ayırdım. Bakın şimdi lütfen bundan sonrasını dikkatli dinleyiniz. Çünkü kilit noktalar buralar. Şunu da şöyle yapalım ve bunu şöyle biraz yukarıya ayıralım. Planımız belli Turex'te. Alım yapacağım, alım düşünüyorum. Peki aslında bu biraz traderlıktan ziyade biraz daha yatırımcılığa giriyor. Investing'e giriyor biraz daha. Biraz daha belki orta vadeciler, uzun vadeciler için daha makul bir yöntem olabilir. Çünkü bunda net bir stop loss kullanmayacağız. Kademeli alım kullanacağız ve kademeli satım kullanacağız. O yüzden galiba yatırıma biraz daha uygun bir stratejidir diye düşünüyorum. Şimdi hissede bu noktada ben şu noktada da bunlar hep örnek olarak söylüyoruz. Bu noktada benim neyim var arkadaşlar? Özür dilerim. Hemen sizlerle birlikte paylaşalım. Birinci kademe alımım var. Birinci kademe alım. Ne yaptım? 25.000 TL'lik ben bu hisseden işte o kadar lot sayısınca bir alım yaptım. Şunu da şöyle siyah yapalım ki biraz daha görünür ve biraz daha şöyle büyük olsun. Evet. Birinci kademe alımı yaptım. Peki birinci kademe alımı yaptıktan sonra planım programım belli olacak. Destek seviyeleri belli. Zaten ben buradaki desteğe dokunduğu için buradan alım yapmıştım. Dolayısıyla benim bundan sonraki alım yapacağım yer bakın belli. Şurası. Ve buraya inip tepki gelirse yeniden alım yapacağım. Tepki gelmezse ne yapacağım? Herhangi bir alım yapmayacağım. İkinci destek noktam neresi? Burası. Eğer işi hiç bilmiyorsan, destek direnç noktalarını belirlemeyi bilmiyorsan, yani çok güzel destek direnç indikatörleri var. Bunlardan faydalanabilirsin. Support resistance indikatörleri var. Gerekirse ben de bunları paylaşırım seninle. Önemli değil. Ama bu seviyeler belli olacak. Benim birinci kademe alımı ben buradan yaptıktan sonra hisse olur da terse dönerse buradan tabii tepki gelirse yukarı doğru. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Buraya indi diye buradan direkt şak diye alım yapmayacağız. Maliyet düşürmek için. Buraya indikten sonra bir tepki bekleyeceğiz yukarı doğru. Ondan sonra ikinci alımı yapacağız. Peki buradan aldığımızı şu anda varsayıyoruz diyelim pardon. Peki şöyle. Devam edelim şimdi. Grafiği hafiften bir akıtalım. Hafiften bir akıtalım grafiği. Ne oldu? Zararda gidiyoruz. Bakın şu an zararda gidiyoruz. Şu an bir panik başladı. Çünkü 100.000 lira yatırmışım ben buna. Hani kademe yapmasaydım eğer. Ben şu an kademe yapmasaydım hisse fiyatı %10 düştü. 10.000 lira gitti diye düşünüyordum ben. Kara kara düşünecektim. YouTube'da gördüğüme soracaktım ben. Hani lütfen yanlış anlamayınız. Gerçekçi olsun diye böyle anlatıyorum. Anlamanız için böyle anlatıyorum. Ve emin olun sizin menfaatinize bunu anlatıyorum. Bunu bile anlatmaktan imtina ediyorlar. Hani insanların bunu bile öğrenmesini istemiyorlar. Bak ciddi söylüyorum arkadaşlar. Neyse devam edelim. Akıtalım biraz daha. Bak zarar büyümeye başladı. Zarar daha da büyüdü. Zarar şu anda eğer kademeli alım yapmasaydım benim zararım şu anda 27.000 liraydı. %27 ben zarardaydım. Şu an 25.000'in %27'si zarardayım. Peki destek noktasına gelince bir tepki var mı? Şurada. Yok. Ben bunda zararda mıyım? Zarardayım. Eyvallah. Ama benim daha 75.000 lira param var arkadaş bu hisse için. Rahatım o yüzden. İsterse düşsün diyorum rahatım. Alt alanlardan tekrar alırım döndüğü yerden diyorum. Neden? Çünkü param var. Ama benim param olmasaydı ben tüm paramı buraya yatırsaydım kara kara düşünecektim ben şimdi ne yapacağım? Bu hissede yükselmezse ben ne yapacağım diye kara kara düşünecektim. Peki bir diğer hata destek noktasına iner inmez alım yapmak. Burada ikinci alımı yaptın. Farz edelim hisse düşmeye devam edecek. Ne olacak? Tamam maliyetin biraz daha aşağı kaydı ama sen hala zarardasın ve içerideki para da miktarı da arttı. İçeride kalan para miktarı da arttı. Evet. Şimdi ilk destek noktamı da geçti. Bakalım ne olacak? Bakın. Evet şu an zararda işlem devam ediyor. İlk destek noktasından aşağı kırarak yukarı doğru bir tepki var. Ama benim için bu destek noktasının yukarı kırılması aslında önemli mi? Önemli. Peki buradan
Bakın şimdi arkadaşlar, şu an ben de açıkçası hissenin akıbetini bilmiyorum. Buradan şu kırılımla beraber ikinci kademe alım yapacağım ben. Bakın şu kırılımla beraber kırdı kapattı. Şuralarda diyelim. İkinci kademe aslında biraz daha detayları var. Hani düşük zaman dilimine inmeniz lazım. Düşük zaman diliminde market kırılımı gözlemeniz lazım. Onlar daha detay konular. Belki başka bir videoda anlatırız. Şimdi şuradaki alımla birlikte ben birinci kademe değil, ikinci kademe alımı yaptım. Bir 25.000 TL daha aldım. Şunu da orta diyelim, biraz daha net görebilelim. Hatta gerekirse şunu da ortaya alalım, daha net görmenizi istiyorum. İkinci kademe alımı da burada yaptım. Şimdi şunu da kapatabiliriz. Peki şu an benim buradaki maliyetim ortalama nerelere düştü? Şurada aldığıma göre şuralara falan düştü. Maliyet düşürdüm mü? Düşürdüm. Şu an maliyete biraz yakınım. Yani daha önceden %27 zararım varken şu an işte şu miktarlara geldiyse eğer, örnek verelim, %6'ya %7'ye düştü ama hala zarardayım. Ama hala iki kademem daha var bu hissede. Peki akıtalım. Bakın hiçbir şey için acele etmiyorum. Piyasayı izlemeye devam ediyorum. Bakın dönüyor. Hala aslında şu anda kısmen zarar devam. Evet, şu an kâra geçtik bakın. Şu an kârda ilerliyoruz. Şimdi sen kendi bütçene göre, kendi durumuna göre burada işte kademeli satım devreye girecek. Ona birazdan değineceğim. Şu an kârdayız. Önemli olan kârda olmamız. Şu an kafa rahatladı. Bakın panik halinde olmadan bir yatırımı aslında kârla sonuçlandırdım. Ve ne diyoruz her zaman değerli arkadaşlar? Kârla sonuçlanan her yatırım, kârla sonuçlanan her trade başarılıdır. %0.5 artı bile olsa, %1 bile olsa, 2 bile olsa kar ile sonuçlanan her trade, her yatırım başarılıdır. Peki devam edelim çünkü para riske ediyorsun. Hatta şunu biraz kulaklarınızı böyle bir mouse'un tıklamasıyla yormayalım. Akıtalım şöyle biraz. Peki bakın karlar ortalama maliyet şuraya geldiyse, yani tabii bunu farzı misal söylüyoruz. %30 sen kar aldın bile. %30 kar aldın bile. İki kademe alımın vardı senin burada. 50.000 TL'den %30 karını belki de cebe atma şansın oldu. Şimdi kademeli alım bu şekildeydi. Hocam ben burada 100.000 lira alsaydım. Hocam ben buradan bir şey anlamadım ki. Ben burada 100.000 lira alsaydım. Şu anda işte şuradan rastgele maliyet düşürseydim. Gene ben %31 kar elde edecektim. Örnek verelim. 31.000 TL ben kar elde edecektim yani. Şu an sizin verdiğiniz mantığa göre 15.000 20.000 kar elde ettim. Ama buradan döneceğini bilmiyordun ki. Bunun buradan döneceğini sen bilmiyordun ki. Belki de daha da aşağı gidecekti. O zaman ne yapacaktın? Doğru değil mi? Peki şimdi gelelim kademeli satım konusuna. Kademeli satım da teknik anlatmama gerek yok. Az önce bahsettiğim gibi birebir aynı mantık. Yani birebir aynı mantık. Ancak şöyle bir fark var. Kademeli satımda biraz daha esnek olabiliriz. Biraz daha rahat olabiliriz. Çünkü kar cebe yakışır diyoruz her zaman. Karı alırken biraz daha rahat olabiliriz. Şimdi bir diğer konu da şu. Duyduğunuz tabirlerdir bunlar. Kârda oturmak derler. Kârda oturmak bu işin en tatlı halidir. Yani 50.000 TL'nin %30'u kârda, 50.000 TL ana paranızı şurada çektiğinizi varsayalım. 50.000 TL cepte. Benim bu iş için riske ettiğim para 100.000 TL'ydi. 100.000 TL'nin 50.000 TL'sini burada kullanmıştım. O 50.000 TL'yi de çektim. Ama içeride 50.000 TL'nin %30'u kadar, işte 15.000 mi 20.000 mi kaç yapıyorsa o kadar bir karım içeride var ve ben bedavadan Turex'ten lot sahibi oldum. Dursun mu burada, sorun değil. İşte bu kârda oturmaktır. Sıfır maliyettir. Maliyet sıfırlamak diye de geçer. Bu şekilde kademeli alım satıma ilk örneği verdim. Şimdi burada tabii biraz ne yaptım? İkili örnek verdim. Bir de şimdi başka bir hisse senedinde veya bir ticari üründe bir dörtlü veya üçlü veya dörtlü bir örnek vermek istiyorum ve hatta kademeli satış örneği de olacak. Umarım anlaşılır olabiliyorumdur. Umarım konuyu anlayabiliyorsunuzdur. Devam edeceğiz. Sıradaki örnekle devam edelim. Aslında bu da 4 kademe bir örnek olmadı ama Sasa hissesi hepinizin bildiği bir hisse bu. Ve şu an bir yükseliş trendi var. Tabii geriye aldım ben grafikleri, bunu söyleyeyim, güncel grafik değil. Bir yükseliş trendi var. Normal şartlarda ben ne diyorum? Tepe noktaya yakınsa almayın, o ayrı bir konu, ama aldığınızı varsayalım. Bir teknik hata yaptınız, aldınız veya çok güvendiniz, yürüyeceğini düşündüğünüz hissenin bir alım yaptınız, önemli değil. Şimdi maliyetiniz şurası olsun. Bakın örneği somutlaştırıyorum sırf anlayabilmeniz için. Yani biraz da şey gelebilir açıkçası. Maliyetiniz burası. Şimdi şöyle bir teknik yapısına baktığımızda
Şurada bir konsolide hat var. Burası bir ne? Destek bölgesi. Doğru mu? Destek bölgesi. Alt alanda bir blok yapısı var. Hocam ben bunları bilmiyorum dersen sana destek dirençleri çok güzel gösteren, buraları aynı böyle benim gibi çizen indikatörler öneririm, dediğim gibi sorun değil o. Sen yeter ki YouTube'da yoruma alta yaz. Ben sana öneririm onu. O işi hallederiz. Mantığı anlamın önemli benim için şu anda. Ya da sizin menfaatiniz için, her neyse. Burada alımı yaptık. Şimdi akıtalım. Güzel, kârdayız. Bir anda kırmızı bir mum geldi. Önemli değil ya, ben daha dün kârdaydım. Değil mi? O düşüş devam ediyor. Ne olacak şimdi? Şimdi özür dilerim. Kademeli alım yaptığımızı varsayıyoruz. Yine burada 25.000 TL'lik bir alım yaptık. Tekrar yazmama gerek yok diye düşünüyorum. Burada 25.000 TL'lik bir alım yaptık biz. 100.000 TL'lik yapmadık. Bakın. Dikkat. Lütfen dikkat. 25.000 TL'lik bir alım yaptık. Dolayısıyla şuradaki ufak dalgalanmalar benim keyfimi kaçıramaz. Benim daha köşede bu hisse için ayırdığım, bu hisse için özel, başka hiçbir yerde kullanmayacağım, gidip o arta kalan parayla yeni bir hisse almayacağım, gidip o arta kalan parayla bir altın almayacağım, bilezik almayacağım bir para o. Duracak o para, bu hisseye ait o. Ben burada 25 binim riske ettiysem o 25 binimi geride kalan 75 bin ile koruyorum şu anda. Koruma altında o. Survivor, yani koruma altına alınmış o 25.000 TL. Peki devam edelim. Bakın şu an dalgalanmalar var. Fiyat dalgalanmaları var. Moraller bozuk olabilir. Ama 100.000 TL olsaydı burada moral sıfır olacaktı. Şu an moral bozuk, izliyorum. Hala böyle bir avcı gibi avımın bana gelmesini bekliyorum ben. Şurada benden kaçtı. Avımın bana gelmesini bekliyorum. Bakın teşbihte hata olmaz. Evet, dediğim gibi fiyat dalgalanmaları devam ediyor ama şu an ben bundan etkilenmiyorum. Bakın destek noktasına geldi, bir yukarı hareket buldu. Ne yapacağım şimdi ben burada? Şununla birlikte ikinci kademe alımımı da yaptım mı? Varsayalım. Burası birinci kademeydi. Burası ikinci kademe. Benim maliyetim nerelere düştü ortalama? Burada bir alım yaptığım için maliyet bayağı yukarıda olduğu için şuralara falan düşmüştür muhtemelen. Peki akmaya devam etsin. Bakın tepkiyi görmeden yine almıyorum arkadaşlar. Burayı lütfen kaçırmayınız. Bazıları direkt 3 tane kırmızı mum görünce alım yapıyor. Maliyet düşürdüm zannediyor. Sen maliyet düşürmüyorsun orada. Sen orada tekrar maliyetleniyorsun aslında. Yani maliyet düşürmek diye düşünmeyin. Evet, görünürde sizin o aracı kurumunuzun ekranında maliyet düşmüş olarak görünür. Ama hissenin fiyatı aşağı gitmeye devam ederse maliyet düşürmüş olmazsın sen. Tekrar maliyetlenmiş olursun. Her neyse devam edelim şimdi. Maliyet ortalama şuralara geldi. Tabi bunları farazi konuşuyoruz. Şu an maliyetime ben yakınım. Tekrar zarar yazmaya başladım. Bak iki kademe içerideyim ben şu an. Tekrar zarar yazmaya. Şu an evet hala zararda devam ediyorum. Peki devam etsin. Bakın destek seviyelerim hala buralar. Bu hisse için bu seviyeleri korumaya devam edeceğim ben. Akmaya devam etsin. Evet. Biraz yavaş akıyor. Onu biraz hızlandıralım. Değerli vaktinizi harcamayalım. Evet, aksın bakalım. Şimdi burada aslında kısmen bir temas geldi. 2 kademe alımım var. Diğer 2 kadememi korumam lazım. O yüzden acele etmiyorum. Evet, şu anda. Peki. Şu anda ne oldu? Bak. Şurası benim son maliyetimdi. Son maliyetimdi. Burada ben aslında %20 civarı bir marj gördüm. Buranın direkt tepeden satma imkanı yok ama şuradan diyelim. %14. Bak kırmızı mum geldi. 3 tane kırmızı mum geldi. Acaba buradan dönecek mi? Senin %14 neyin var? Değerli arkadaşım, senin %14 şurada. Hatta şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Ara sıra bir sıcak içecek yudumlamam gerekiyor, yoksa sesim betleşebiliyor, kusura bakmayın. Evet. Şu an sen buradaki alana göre %14 kârdasın. %14 kârdasın. 50.000 TL atmıştın içeri. 50.000 TL'nin hep de %14 kârda oluyoruz, enteresan. %14 kârdasın. Bir dönüş emaresi var. Ne yapacağım? Temkinli olacağım. Bakın. Bakın bunu yapmıyoruz işte. Bu kârı buradan biraz alman lazım. Bir dönüş emaresi var. Bak burada teknik yapı itibariyle konuşmak gerekirse son swing noktaya bir temas gelmiş bak. Oradan dönmüş. Bu buradan dönebilir. İster 50.000 TL'yi komple çek. 14.000 TL, 15.000 TL neyse onu içeride bırak. İster ne yap biliyor musun? Kademeli satışa geldik şimdi işte. Bir kar var. Kar realize derler ya. Karı realize etmek. Çok duymuşsunuzdur. Bu karı realize etmek adı üstünde. İngilizce real'dan geliyor.
Yani gerçekleştirmek, gerçek hale getirmek, somut hale getirmek. Bunun anlamı tüm karı al hoppa anlamında değil. Şimdi burada benim %14 karım var. Ben bu pozisyonun yarısını bozarsam benim burada karım ne olur? %7 olur. Ben %7 karı cebe koymuş olurum. 50.000 TL'yi %7 oranında artırmış olurum. Yani 3.500 TL, 4.000 TL civarında bir karı cebe koymuş olurum. İlerleyen zamanlar için aksiyonum olur. Benim bu hisse için ayırdığım hala, ya biraz karmaşık gelebilir ama bunu anlamanız çok önemli. 2 kademe alımım içeride vardı zaten. 50K'da benim dışarıda bekleyen param var. Ben şimdi buradan hadi 3.500 olmasın 3.000 olsun. 3.000 karın yarısını alarak ne yaptım? Bekleyen paramı 53K yaptım. Yani kademe artırabilirim artık biraz daha. Doğru mu? Peki bakmaya devam etsin. Ne oldu? Bak burada karı almadın. Burada şimdi neredeyse %8, %9 tekrar zarar ettikten sonra ne diyorsun? Şurada dövünüyorsun işte. Aha hocam ben o kârı alsaydım keşke, ne güzeldi değil mi? Peki bakın burada da birinci kademe satışımızı yaptık. Bak şurada da birinci kademe satışımızı yaptık, öyle düşünün. İki kademe alımımız vardı. İki kademe alımımız vardı. Bir kademe satışımız oldu. Bakın satışta biraz daha esnek olabilirsiniz dediğim gibi. Her neyse akıtmaya devam edelim grafiğimizi. Evet şu an bakın aynı yerden aynı hattan dönmeye devam ediyor. Sen teknik analiz bilen biri olarak senin %7 karı sen burada aldın ya. Yani pozisyonun yarısı aslında burada gitti. Burada da %25'in gene hemen hemen %7 civarı bir karı var. Yani %11'miş. %11 işte 2000-3000'de her neyse buradan gelirse sen şunu diyebilirsin. Ben Sasa'da öyle bir trade yaptım ki, öyle bir yatırım yaptım ki 3000 TL oradan aldım, 5000 TL de oradan aldım. Örnek vereyim 8000 TL. Ve bu gayet planlı, gayet güzel. Düşüşlerde senin moralin bozulmadı. Strese girilmedin. Para kaybediyorum diye üzülmedin. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Biraz özellikle ne diyelim hani böyle düşen senetleri seçmeye çalıştım ki biraz daha güzel örnekler olsun. Mesela bakın daha da aşağı düşsün. Daha da aşağı düşsün. Kademelerimiz belli. Yani alım yapacağınız yerleri çok dikkatli ayarlayın. Alım yapacağınız yerleri dikkatli seçin. Gözünüz kapalı alım yaparak maliyet düşürdüğünüzü zannetmeyin. İkinci destek bölgesi, birinci destek bölgesine indi, orayı kaybetti. Bakın iniyor aşağı. Bu arada güzel bir trend çizgisi çekmişiz. Günümüze geldik. Şimdi olayın özü bu arkadaşlar. Tabii günlük grafikte anlattım. Bunu 1 saatlikte de yapabilirsiniz. 4 saatte de yapabilirsiniz. Şimdi konuyu yavaş yavaş toparlayacağım. Anlatmadığım neler var? Bunları anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra bu eğitim videosunu sonlandıracağım. Uzun bir video oldu. Umarım anlaşılır oluyordur. Umarım somut bir şekilde anlatabiliyorumdur kafamdakileri sizlere. Peki birazdan devam edeceğiz ve konuyu sonlandıracağız. Devam edelim konuya. Kademeli alımda veya satımda konuyu yanlış anlamanız bu kez yeni hatalar yapmanıza sebebiyet verebilir. Neden? Şimdi Enkai'de bizim de bir arkadaşımızın bir pozisyonu var bunda. Şu anda onun için bu pozisyonla ilgileniyoruz. VIP arkadaşlarımızdan bir tanesi. Örnek verelim, işte şurada bir alım yaptığımızı varsayalım. Bakın burada zaten alım yapılmaz, o ayrı bir konu. Kuralımızı hatırlayınız. Videonun başına gidiniz lütfen. Ne dedik? Destek seviyesinden alım yapınız dedik. Destek seviyesinden. Yani şu an bu bir destek seviyesinde mi? Değil. Bu ne yapıyor? Bir uptrend'de hiçbir düzeltme yapmadan devam ediyor. Şu harekette alım yapmayın arkadaşlar. Şu harekette. Bakın çizin. Yani hani mumları anlamıyorsanız bile bir dip belirleyin gözünüzde. Mesela şurası. Tepe veya son fiyata gelin. Şu. Hareket şu değil mi? Bunu alın. Bakın. Burası size çok psikolojik olarak güzel gelecektir. Alıma yönlendirir şu yükseliş sizi. Bakın. Bu oku alın. Başka yere taşıyın. Şimdi şu harekette şöyle bir hareket varsa alım yapmayın. Bak. Artık bizim Fibobul kanalının bir şeyi oldu bu. Ne diyelim, ideolojisi oldu yani. Şöyle bir harekette lütfen alım yapmakta biraz daha dikkatli düşünün diyeyim ben. Hangi harekette alım yapın? Bakın burada böyle olmuş diye söylemiyorum. Çizin bir dip nokta, tepe nokta. Mesela hadi şurayı alalım. Burayı da almayayım. Hadi çok kitabi olmasın. Şöyle yapmayayım yani. Hani buradan döndüğünü gördük ya. Şurayı alalım. Alımlarınızı böyle şöyle, bakın bu oku yine alalım götürelim şuraya. Şöyle hareketlerde bu alımları yapın arkadaşlar. Şöyle hareketlerde. Yani şu hareketlerde, bakın şu hareketlerde değil, şu hareketlerde lütfen alım düşününüz. Her neyse.
Örneğe dönelim. Burada bir alım yaptığımızı varsayıyorum ben. Burada bir alım yaptığımızı varsayıyorum. Şunları bir kapatalım. Kabaca destek noktalarım belli. Swing noktalar bakın. Çok net zaten bunlar. Kademeleri zaten size kim veriyor biliyor musunuz kademeleri? Size kademeleri balinalar veriyor. Yani balinaların ayak izleri videomu hatırlayınız. Eğer editlerken videoyu koyabilirsem koyarım buraya bir yere. Balinaların ayak izleri videosunu hatırlayınız. Order bloklar veriyor size aslında kademeleri. Kademeler de hazır yani. Sizin tek işiniz paranızı yönetmek. Bakın balina giriş yapmış. Bakın balina burada giriş yapmış. Bakın balina burada. Artık yani hani kambur, biri kambur balina, biri katil köpek balığı neyse artık nasıl adlandırırsanız yani. Burada ya farklı balinalar ya aynı balina aynı farklı zamanlarda girişler yapmış. Şimdi gelelim konumuza. Gelelim konumuza. Peki alım yaptığımızı varsaydık. Bakın yanlış kademeli alım nelere sebep olabilir? Bunu göreceğiz şimdi. Aksın. Evet şu an aksın. Evet şu an biraz kar var. Güzel. İyi ki almışım diyorsun değil mi şu anda? Şuralarda aldın. Kademeli alım yaptığını yine ya da kademeli alım yapmadın 100 bin lira alım yaptın buradan veya 500 bin lira neyse önemli değil. Buradan aldın. Şurada güzel kar vermiş. Daha 2 gün önce ben %5 kardaydım. Ne oldu ya birdenbire? Değil mi? Ama piyasa bu işte piyasa. Senin burada tırnak içerisinde amiyane tabirle mallandığını gören balinalar, burada alan balinalar, burada alan balinalar, burada alan balinalar zaten seni buraya onlar çekti. Sen onlar için bir hamsisin, bir ne diyeyim istavritsin sen onlar için. Balinalar hani avlanırken belgesellerde izlemişsinizdir. Bilmiyorum konudan konuya atlıyorum ama ne yapıyorlar? Biri buradan geliyor, biri buradan geliyor, biri buradan geliyor. Bir çember oluşturup o kalabalık işte istavrit, hamsin her neyse adı o kalabalık grubu belli bir yere yöneltiyorlar. Mesela şurada bir boşluk bırakıyorlar. Ben çok severim belgesel bu arada ve mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Bir boşlukla şuradaki tuzağa çekiyorlar ve o tuzakta hepsi etraflarını sarıp bunları hapur hapur yiyor. Yani aslında çok benzer biliyor musunuz gerçekten. Onlara boşuna boşuna balinalar demiyorlar yani. Konuya dönelim uzatmayalım. Anlaşılması için böyle somut örnekler veriyorum. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi burada balinaları ben görüyorum. Ben bilinçli bir yatırımcıyım. Balinaların ayak izlerini artık görebiliyorum. Peki buraya indiğinde ne olacağına bakacağım ben. Ben şimdi şurada zarardayım ya bak şurada ben mallandım. Ben burada zarardayım. Aa ben zarardayım bakayım yüzde kaç zarardayım örnek verelim. Bakayım ya %6 zarardayım. 100 bin lira koymuştum. 6-7 bin lira kafadan gitti ya. Köşede bir 50 bin liram daha vardı. Acaba maliyet mi düşürsem? Çok düştü ya bu. Herhalde buradan biraz tepki gelir. Ben biraz daha maliyet düşüreyim dedin. Ne yaptın? Eyvallah maliyeti şuraya düştü. 50 bin lira daha koydun. 150 bin lira şu an içeride param var senin. Devam edelim. Peki kısmen burada kurtardın ama hedefin senin kar almak ya. Burada kar alamadın ama belki şansın yaver gitti. Muhtemelen burada da çıkmazsın sen. Şu mumla beraber kim çıkar ki? Yani şuradaki artı mumla beraber kim çıkış yapar? Kimse yapmaz. Konuya dönelim dağıtmayalım. Şimdi şuraya indiği zaman ben burada destek seviyem belli ya benim. Balinalar burada dedim ya kurumsallar burada. Burada direkt bir alım tekrar yapmayacağım. Hocam ben kademeli alım öğrendim. Destek noktasından şak diye bir daha aldım. Hayır. Destek noktasından insin destek noktasına yukarı bir tepki gelsin. En azından kısa zaman dilimine in. En azından kısa zaman dilimine in. Kısa zaman diliminde yukarı doğru bir tepki bekle. Bak şu an tepki gelmedi. Burayı da aşağı kırdı. Ben burada kademeli alımda birinci kadememi burada almıştım. Affedersiniz. Yanlış bir karardı. Tepe noktadan aldım. Hadi aldım. İnsanoğlu hata yapar. Birinci kademe burada aldım. İkinci kademe noktam benim burası. Üçüncü kademe noktam burası. Şimdi ikinci kademe noktasında tepki geldi mi yukarı doğru? Gelmedi. Ne yapacağım? İkinci kademe alımı yapmayacağım. O zaman ikinci kademe alımım benim buraya taşındı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki bu kademeli alım videomuz çok uzayacak. Onu fark ettim ben. Bir de konu eğitim olunca galiba biraz daha fazla çenem düşüyor benim. Her neyse konuyu ben toparlayayım. Kademeli alım ve satım genel olarak bu şekildedir değerli arkadaşlar. Bununla ilgili bir video daha yapmayı düşünüyorum muhtemelen. Çünkü aklımdaki her şeyi anlatamadım sizlere. Ama en azından
ufak da olsa bir yol gösterebildiysem, en azından kafanızda, mantığınızda bir şeyleri uyarabildiysem, bir noktada sizin gözünüzü açabildiysem veya düşünmediğiniz, daha önce hiç dikkat etmediğiniz şeylere dikkat çekebildiysem ne mutlu bana. Sizler de lütfen yorumlarda anlattığım şeylerle ilgili başınızdan geçen tecrübeleri bizlerle paylaşın, diğer küçük yatırımcılarla. Yorumlarda bu videoyla ilgili eklemeler yapabilirsiniz, çıkarmalar yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Peki, herkese bol kazançlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.